Yaklaşık 12 bin yıl önce insanlar henüz ne yazıyı biliyordu, ne tekerleği keşfetmişti, ne de metal aletleri tanıyordu. Ama buna rağmen ağırlığı 16 tona varan dev taş sütunları yontup dikmeyi başardılar. Üstelik bunu Mısır'daki piramitlerden yaklaşık 7 bin yıl önce yaptılar. İlk kez sadece hayatta kalmakla yetinmediler. Yaşadıklarını kalıcı kılmak, ortak bir anlam yaratmak ve geleceğe bir iz bırakmak istediler. Taşa şekil verdiler, figürler kazıdılar ve o taşları bilinçli olarak seçilmiş yüksek bir yere diktiler. Bu sadece bir yapı değildi. İnsanın ilk kez dünyaya, zamana ve kendine dair bir şey söyleme girişimiydi. Böylece Göbekli Tepe, insanlık tarihinin bilinen en eski anıtsal yapısı olarak ortaya çıktı. Peki ama bu dev taşlar neden dikildi? Göbekli Tepe gerçekten bir tapınak mıydı, yoksa çok daha derin bir ihtiyacın, bir kimlik arayışının sembolü mü? 20. yüzyılın sonunda tesadüfen ortaya çıkan bu yapı, binlerce yıl boyunca toprağın altında sessizce bekledi. Bugünse bize yalnızca geçmişi değil, inanmanın, birlikte hareket etmenin ve hatırlanmak isteyenin izlerini yansıtıyor. Şimdi antik tarihin izinde binlerce yıl geriye bu taşları diken insanların yaşadığı döneme doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Yaklaşık 20 bin yıl önce dünya, son buzul maksimumu olarak bilinen en soğuk dönemini yaşıyordu. Avrupa'nın büyük bölümü donmuş arazilerle kaplıydı. Kuzey Asya gibi alanlar ise bu dönemde büyük ölçüde buzlarla örtülü ve yaşama elverişsizdi. Kuzey Anadolu bile özellikle yüksek kesimlerinde oldukça soğuk, karlı ve zorlu iklim koşullarına sahipti. Karadeniz bölgesi bile bugünkü gibi yemyeşil değildi. O dönemde iklim çok daha serin ve kuruydu. Bitki örtüsü bugünkünden çok daha seyrekti. Yağış miktarı az olduğundan orman oluşumu zayıftı. Tüm bunlar göçebe yaşayan avcı toplayıcı insanların av kaynaklarını sınırlı hale getiriyordu. Hayvanlar önce kuzeyden güneye, yani soğuk yerlerden Levant ve Kuzey Mezopotamya'ya doğru göç etti. İnsanlar besin zincirinin izlerini takip ediyordu. Hayvan sürülerinin güneyde yoğunlaştığı yerlere doğru onlarla birlikte göç etti. Bu göç dramatik bir kaçış değil, uzun nesiller boyunca süren takip, gözlem ve adaptasyon süreciydi. Ancak Levant bölgesiyle Güneydoğu Anadolu bu dönemde sığınak bölgeler olarak adlandırılır. Çünkü bu alanlar buzulların ulaşamadığı daha ılıman ve yaşanabilir mikro iklimlere sahipti. İnsanlar ceylan, yaban sığırı, domuz, yaban koyunu gibi av hayvanlarını takip ederek bu bölgelere göç etti. İnsanlar doğaya karşı sadece akılları, dayanıklılıkları ve birbirlerine olan bağlılıklarıyla ayakta kalabiliyordu. Soğuk onları sürekli birlikte hareket etmeye zorluyordu. Çünkü yalnız kalan yok oluyordu. Bu insanlar avcı toplayıcıydı ve göçebe yaşarlardı. Çünkü doğa onların bir yerde uzun süre kalmalarına izin vermezdi. Yiyecek kaynakları zamanla tükenir, hayvan sürüleri göç ederdi. İnsanlar da onların izinden gitmek zorundaydı. Bu zorlu yaşam tarzı onları çevrelerine karşı son derece dikkatli ve gözlemci kıldı. Hayvanların hareketlerini, mevsimlerin döngüsünü ve su kaynaklarının yerlerini öğrenmeye başladılar. Nerede ne zaman av bulunur, hangi bölgelerde daha uzun kalınabilir gibi bilgileri kuşaktan kuşağa aktardılar. Doğayla kurdukları bu içgüdüsel ilişki onların hayatta kalmasını sağladı. Önce aile, sonra küçük topluluklar ve ardından daha büyük kabileler şekillendi. Doğal barınaklar, mağaralar, nehir kenarları onların geçici duraklarıydı. Ancak kalıcı bir yurt hayali bile o zamanlar bir lükstü. İnsanlar bu zorlu iklim koşullarında yalnızca hayatta kalmaya odaklanmıştı. Her gün soğukla, açlıkla ve belirsizlikle doluydu. Fakat zamanla doğa beklenmedik bir değişime sahne olmaya başladı. İklim yavaş yavaş değişiyordu.
Buzul çağının sonuna yaklaşırken küresel sıcaklıklar artmaya başladı. Bereketli hilal olarak bilinen toprak kuşağı, yani bugünkü Güneydoğu Anadolu, Kuzey Mezopotamya ve Levant bölgesi bu değişimle birlikte giderek daha yaşanabilir, daha verimli ve bol su kaynağına sahip bir yer haline gelmeye başladı. Bu doğal dönüşüm bölgede zaten göçebe yaşayan insanlar için yeni bir başlangıç anlamına geliyordu. Eriyen buzulların taşıdığı sular kurak toprakları besleyerek geniş sulak alanların ve verimli düzlüklerin oluşmasını sağlıyordu. Bitki örtüsünün giderek zenginleşmesiyle birlikte hayvan sürüleri artık bu topraklarda mevsimlik göç etmeye ihtiyaç duymadan kalabiliyordu. Ve bölge onları yıl boyunca besleyebilecek bir berekete kavuşuyordu. Böylece burada yaşayan avcı toplayıcı topluluklar için yerleşik yaşama geçişin ilk koşulları oluşmaya başladı. Artık önlerinde uzanan kurak ve geniş düzlükler değişmişti. Toprak bereket kazanmış, su kaynakları çoğalmış, hayvanlar ise göç etmeyi bırakıp bu topraklarda kalmaya başlamıştı. Bir ömür boyu peşlerinden gitmek zorunda kaldıkları avlar şimdi onların yanındaydı. Göç sona ermişti. Bu sadece yaşamsal bir kırılma değil, aynı zamanda düşünsel bir devrimdi. Artık sürekli yiyecek aramak zorunda değillerdi. Zamanlarını, enerjilerini ve emeklerini başka şeylere ayırabilecek duruma gelmişlerdi. Zamanla kendilerini bu toprağa ait hissetmeye başladılar. Bu topraklarda kurdukları yaşamın kalıcı olacağını fark ettiklerinde geride anlam taşıyan bir miras bırakmak istiyorlardı. Atalarını, çocuklarını, kabilelerini gelecek nesillere anlatmak istediler. Önce 2 lider ortaya çıktı. Biri kadın, biri erkek. Onlar sadece birer yön gösterici değil, aynı zamanda topluluğun sembolüydü. Diğer insanlar onları bir çatı gibi kabul etti. Belki de onları bu verimli topraklara getiren liderler kendilerini ve soyunu sonsuza dek ayakta tutacak bir anıt dikilmesini istemişti. Taş alet yapımında ustalaşmış bu insanlar bugüne ve geleceğe iz bırakmanın yolunu yine en iyi bildikleri şey olan taşta bulmuşlardı. Artık taşı sadece alet yapmak için değil, var olduklarını anlatmak için de şekillendireceklerdi. Fakat anıtın inşa edileceği bu yer, uzak mesafelerden görülebilir bir yerde, çevresine göre belirgin bir şekilde yüksek bir konumda ve aynı zamanda kolayca şekil verilecek kireç taşı ocağının üzerinde olmalıydı. İşte Göbekli Tepe tam da bu özellikleri bir arada sunuyordu. Önce obsidyen ve çakmak taşı gibi sert taşlarla doğal kireç taşı tabakasını yontmaya başladılar. Bu kesimle birlikte kireç taşı tabakasında dairesel planlı yapı çukuru oluşturdular. Daha sonra bu yapıların içine T şekilli dikili taşlar yerleştirildi. Bunlardan biri lideri, diğeri ise eşini simgeliyordu. Göbekli Tepe'deki en ağır ve en büyük T şekilli dikili taş yaklaşık 16 ton ağırlığındadır. Bu dev taşlar herhangi bir tekerlek, metal alet veya hayvan gücü olmadan sadece insan emeğiyle taşınmış ve dikilmiştir. Bu da gösteriyor ki bu insanlar sadece taşı tanımıyor, aynı zamanda onu nasıl işleyeceklerini, nasıl kaldıracaklarını ve nasıl sabitleyeceklerini de iyi biliyorlardı. Bazılarında eller, parmaklar, kemerler ve giysi detayları yontulmuştur. Yani bu taşı yontan insanlar onun insan olduğunu anlatmak istemiştir. Peki neden liderlerini ya da kutsal figürlerini doğrudan bir insan suretiyle betimlemek yerine soyut bir T biçiminde taşa dönüştürdüler? Kireç taşı nispeten yumuşak ve işlenmesi kolay bir taş türüdür. Bu özelliği onu yontmak için mükemmel kılsa da bu avantaj zaman karşısında bir dezavantaja dönüşür. Yağmur, özellikle asit yağmurları kireç taşını yavaşça eritir. Rüzgar, kum ve sıcaklık farkları da yüzey detaylarını aşındırır. Sonuç olarak ince yapılar, örneğin parmaklar, kulaklar, burun gibi çıkıntılı figürler hızla kaybolur. Kollar ve bacaklar gibi uzantılar taşla daha az temas eder ve bu uzantılar kendi ağırlıklarıyla bile çatlama riski taşır. Eğer gerçekçi bir dev insan heykeli yapsalardı, Göbekli Tepe'nin binlerce yıl boyunca bozulmadan günümüze ulaşması neredeyse imkansız olurdu. Yüz binlerce yıldır taşa şekil veren bu insanlar bunu biliyorlardı. T şekli ise basit, sağlam ve dengeli bir formdur. T şekilli sütunlar direkt olarak zemindeki kireç taşına oturtulmuştur. Yani geçme tarzında
özel olarak hazırlanmış yuvalara yerleştirilmişlerdir. Bu taşlar sanki binlerce yıl ayakta kalması için tasarlanmıştı. Ayrıca geniş yüzeyi sayesinde üzerine kişiyle ilgili betimlemelerin ve tasvirlerin işlenebilmesi için yeterli alan sunar. Göbekli Tepe'den 7000 yıl sonra inşa edilen Giza çevresindeki kireç taşından yapılmış birçok insan formunda heykelin bile yüz hatları silinmiş, burunları düşmüş, elleri ve parmakları aşınmış durumdadır. Bu da bize Göbekli Tepe'de bu anıtları inşa eden insanların ileri görüşlülüğünü bir kez daha kanıtlar. Göbekli Tepe'deki T sütunların etrafına baktığımızda daha küçük sütunlar dikkat çeker. Bunlar düz bir sırayla ya da simetrik değil, düzensiz bir şekilde dizilmişti. Bu da onların farklı zaman aralıklarında yapıldıklarını ve ne kadar olması gerektiğinin bilinmediğini açıklar. Taşın ruhunu bilen, ona anlam ve estetik kazandırabilen bu insanlar için düzensizlik bir rastlantı olamazdı. Ama o taşların liderlerin çocuklarını temsil ettiğini düşündüğümüzde bu görünürdeki asimetri bir anda anlam kazanıyor. Çünkü kimse kaç çocuk doğacağını, hangisinin ne zaman doğacağını ya da kimin hangi yeteneği göstereceğini önceden bilemezdi. Her çocuk büyüdüğünde onun cesareti, avcılığı, becerisi başka bir küçük T sütunla onurlandırıldı. Bu taşlar onların başarılarının, adlarının ve izlerinin sessiz anlatıcıları olabilir mi? Belki de burası bir çeşit taşa oyulmuş soy ağacıydı. Daha küçük sütunların üzerindeki hayvan figürleri o dönemde bu bölgede yaşayan canlıları mı temsil ediyordu? Yoksa bu hayvanlar sembolik anlamlar yüklenmiş başka yerlerden gelen imgeler miydi? Göbekli Tepe taşlarındaki hayvan figürleri o dönemde bölgedeki gerçek hayvan türlerini yansıtır. Onlar o hayvanları görmüştü ve avlamıştı. Belki de kuş figürü bir avcının avına mızrak menziline kadar sessizce yaklaşabilme ustalığını simgeliyordu. Yılan, gözünü kırpmadan tehlikeye atılacak cesareti, akrep, hayatı ve ölümü belirleyen anlarda gereken dikkati, boğa ise belki de tüm zorluklara karşı direnebilecek saf gücü ve dayanıklılığı anlatıyordu. Göbekli Tepe tüm bu duyguların taşa yansımış haliydi. Fakat Göbekli Tepe'deki T şekilli sütunlar ve çevresinde bulunan küçük sütunlar tek bir zamanda veya tek bir defada yapılmadı. Önce daha büyük ve daha özenli T sütunlar yapıldı. Daha sonra daha küçük ve daha basit yapılar inşa edildi. Bunlar çok daha genç katmanlardaydı. Bazı eski yapıların üstü taş toprakla bilinçli olarak örtüldü ve yeni yapılar onların üzerine inşa edildi. Özellikle D yapısındaki büyük dairesel alan kullanımı bittikten sonra insan eliyle sistemli şekilde toprakla doldurulmuştur. Peki neden sürekli eski anıtlar toprağa gömülüyordu? Zamanla yeni liderler geldi. Öncekiler ya yaşlanarak öldü ya da belki de bir mücadele sonucunda yerlerinden oldular. Yeni liderler eski sütunları toprağa gömüp kendi T sütunlarını dikti. Bu yeni dikilen taşlar sadece onları değil, çocuklarını da temsil etti. Böylece her kuşak bir sonrakine iz bırakmış oldu. Ama hepsi önceki lidere ve ailesine karşı saygılıydı. Eski anıtları yıkmak yerine onları saygıyla örttüler. Böylece Göbekli Tepe yalnızca taşlarla değil, zamanın kendisiyle de katman katman yükseldi. Fakat doğa değişkendi ve insanın en büyük yanılsaması onun hep aynı kalacağını sanmaktı. Göbekli Tepe'de yaşam, yeşerdiği gibi zamanla sınanmaya da başladı. Bir dönemler göç etmeyen hayvan sürüleri artık daha uzaklara çekilir olmuştu. Çünkü toprak eskisi kadar cömert değildi artık. Yağmurlar seyrekleşti ve küçük akarsular kurudu. Yıllar boyunca toprağın insanlara sunduğu o bereket yavaş yavaş geri çekiliyordu. Ve bu değişim yalnızca doğayı değil, insanların iç dünyasında etkilemeye başlamıştı. Büyük T sütunlar hala dimdik ayaktaydı. Ama çevresindeki küçük taşlar artık daha seyrek, daha kısa ve sade olmaya başladı. Daha az kaynak, daha az iş gücü demekti. Ve aslında bu değişen bir hayatın yansımasıydı. Artık her çocuk için bir taş dikilmiyordu. Artık herkes yaşamak için av hayvanlarını takip etmeleri gerektiğini biliyordu. Ancak yaklaşık 2000 yıl boyunca yerleşik yaşam süren bir toplum için
yeniden göçebe hayata dönmek artık çok daha zordu. Kuraklık arttıkça hayvanlar göç etti. Hepsi başka, daha verimli bölgelere çekildi. İnsanların beslenmesi av hayvanlarının yanı sıra doğal toplanan tahıllar ve yabani bitkilerle de destekleniyordu. Fakat zamanla çevre bölgelerde tarıma geçişin ilk süreci başladı. Yani Göbeklitepe'yi inşa edenler de bu sürecin içindeydi. Zamanla anıtların olduğu bölge terk edildi. Kimi topluluklar daha sulak alanlara göç etti. Kimileri ise orada kaldı. Ama artık eski ritüelleri sürdürmeden tarıma odaklanarak yaşamlarını sadeleştirdiler. Göbeklitepe bu dönüşümle birlikte kendi sessizliğine gömüldü. Rüzgarın taşıdığı toz, mevsimlerin getirdiği toprak. Her yıl bir katman daha eklendi üstüne. Böylece bir zamanlar uzaklardan görülebilen o dev anıtlar yavaşça toprağın altına saklandı. Binlerce yıl geçti. Topraklar kat kat örtü oldu. Göbeklitepe'nin taşları üzerinde yürüyenlerin bile fark edemeyeceği kadar derine gömüldü. 20. yüzyılın sonlarında bu kadim taşların üzerini örten binlerce yıllık sessizlik bozuldu. 1990'ların başında Urfa yakınlarında tarlasını süren bir adam toprağın hemen altında dikkat çekici yuvarlak taş yapıların uçlarını fark etti. Bu bulgular üzerine Şanlıurfa Müzesi'ne haber verildi. İlk incelemelerde buluntular sıradan sanıldı. Ancak kısa süre sonra Alman arkeolog Klaus Schmidt bölgeye geldi ve taşlar konuşmaya başladı. Göbeklitepe var olduğu bilinen en eski anıtsal yapıydı. Arkeologlar her yıl yeni detaylar keşfediyor. Ama bazen anlamlandırabilmek için teknik bilgiler yetmiyor. Çünkü bu taşlar sadece bilimle değil, hayal gücüyle de okunmalı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.